Herkese merhaba arkadaşlar. 2025 Eylül ayı itibariyle Washington'dayım. Walmart'taki günlük bir market alışverişinde karşımıza çıkacak fiyatları sizlere göstereceğim. Sayfamızı beğenmenizi, takip etmenizi, yorum yapmanızı isteyeceğiz ki karşınıza bu türden sayfalar çıksın, bu türden paylaşımlar çıksın. Ve bizim çektiğimiz paylaşımların da sizin gibi başka arkadaşlarımızın da görebilmesi, paylaşabilmesi için beğenmenizi ve yorum yapmanızı isteyeceğim. Özellikle sonraki videolarda neleri çekmemi, neleri göstermemi istiyorsanız onları özellikle yorumlara yazmanızı isteyeceğim ve turumuz başlasın. Elma fiyatlarıyla standart elmalar. Şundan bahsetmek isteyeceğim. Özellikle şurada VAS 68 yazanlar eski fiyatı demek oluyor. 68'den 49'a düştüğünü göstermek için böyle bir kampanya yürütüyorlar. 49 cent, dolar değil. Bir dolar değil yani. Ama portakal tabii biraz pahalı görünüyor. 39. Bir farkı var mı? Bir farkı yok. Tabii EE yazdığında da adedi oluyor. Tanesi. Çalışan arkadaşımız heyecanlanıp benim yüzümden paketi indirdi. Bu şekilde paketli satılıyor galiba. Evet, ananaslarımız. Mango boyutunu merak edenler varsa bir avuç için dolduruyor tamamen. Hemen yanında papaya. Şöyle büyüklüğünü göstereyim size. Buradaki 54, 58'den 54'e düşmüş. Özellikle şurada daha renkli olanlar var. Burada 54 yazıyor. 49'a düşmüş. Bu bizim muhtemelen bizim oralara da gelen. Çünkü dole çok gördüğümüz kasalardan özellikle. Çilek. Bakalım çilek ne kadar? Tabii kendi ürünleri olmasına rağmen, Amerika'da yetiştirilmesine rağmen. Tabii 2LB yazdığı için de olabilir bu fiyat. Bilemedim. Tabii 2LB olduğu için o fiyatlarda küçük paketler olunca bu fiyatlara düşüyor. Soğanı merak ettim. 4'ten 1.97'ye düşmüş soğan. Salatalıkları göstereceğim. Buradaki salatalıklar aşırı büyük oluyor. 72 cent. Domates tabii olmazsa olmazımız. 1.87. Tabii bu biraz büyükçe. Kocaman. Şöyle göstereyim size. Normal küçük boy da var. Bizim Bursa domatesi dediğimiz 89 cent kilosu tabii. Şunlar da lime'lar. Lime bayağı ucuzmuş. 25 cent. Avokado 79 cent. Şöyle genel manav reyonunu da göstermiş olayım. Yeşillikleri özellikle sanırım soğukta saklıyorlar. Sağlam. Acı görünüyor. 1.62 fiyatı var. Aynı ürünleri farklı şekillerde paketleyip satıyorlar. Sarımsak. Efendim sarımsak 5.44. Sarımsağı bu şekilde taneyle de satıyorlar. Bunlar 72 cent. Böyle paketle aldığınızda pakete ne kadar bir ağırlığı var bilmiyorum ama paketle aldığınızda 5.44 yazıyor mu? Evet, 1 pound ağırlığında. Farklıları da var tabi. Şöyle daha minimal ekonomik boyutları da satılıyor. Daha küçükleri de var. Tabii bizdeki gibi değil. Bunlar daha küçük patatesler. Yazıyor mu bir şey? Klasik patates diyor ama sanki bizimkiler daha mı büyük? Bunlar mı küçük anlamadım. Büyükleri var mı? Var aslında, evet. Büyüklerden de var. Büyük olunca bu fiyat. Patates biraz pahalı sanki. 5 poundluk paket. Size ekrana da yansıtacağım. 1 pound kaça tekabül ediyor? Yarım kilo yapmıyor ama bunlar da ravioli makarnalar. Bu şekilde marketlerde özellikle sıcak kızarmış tavuklar satılıyor. Bu paketi galiba, evet, 3.97. Mesela büyük bir pizza alacağı olsanız bir tanesine yakınlaşalım. Şu pepperoni dikkatimi çekti özellikle. Etiket fiyatı da bu. Bu bayağı büyük. 2 pound ağırlık olarak 8.47, bu bayağı büyük. Bu şekilde farklı şeyler de var. Farklı boyutlarda, farklı şekilde. Şöyle vejetaryen tarzda var. Ki Amerika'da vejetaryen ürünler çok fazla kullanılıyor. Fazla göçmen olduğu için özellikle Asyalı göçmenlerin favori ürünleri. Bunlar da Gouda peyniri mesela. Gouda peyniri bu fiyatta. Biraz tabii pahalı. Amerika'nın vazgeçilmez kabakları
Hello'nun özellikle. Şurada da zaten göstermiş. Neymiş? Bu 5 pound halde satılıyor tabi. O yüzden 7. Alışık olmadığımız bir ağırlık olduğu için biz uyum sağlayamıyoruz. İlla bir çevirme ihtiyacı duyuyoruz. Şöyle bir ekmek gösterelim size. Fransız ekmeği diyor. Yine aynı şekilde hepsinde Fransız. Bu İtalyan ekmeği. İtalyan ekmeği de efendim bir 47. Tabi bunlar daha lezzetli görünüyor. Daha uyguna da bulunabiliyor. Mesela şöyle bir paketli olsa kaç French stick rolls 24'lüsü 5.97 diyor gibi. Böyle genel bir göstereyim reyonu size. Amerika'daki tartlar, pastalar, kurabiyeler, rengarenk çeşit çeşit filmlerden, dizilerden gördüğümüz. Şurada lavaşlar var. Lavaşa bakalım. Tortilla diyorlar tabi. Şu şekilde fiyatı var efendim. Tortilla kaçlı? 8'li efendim. Tabi boyutları varmış. Large, medium ve çok güzel görünüyor. Donutlar. Şöyle bir donut paketi alsanız 3.97. Şöyle çok büyükler var. Pastalar. Pokemon'lu pastalar. Mesela şöyle rengarenk bir pasta var. 14 dolar diyor. Şöyle kakaolu olduğunda yine aynı. Yine aynı. Daha pahalısı var, daha ucuzu var, daha farklı şekiller var. Şöyle biraz daha geriden göstereyim, yakınlaşayım size. Cheesecake. Cheesecake ne kadardır markette? Gösteriyorum size. Tabii bunlarda da ölçü birimleri farklı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Galon karşılıkları. Bir galonun ne kadar yaptığını da ekrana koyacağım. Oradan karşılaştıralım. Çok değişik isimlerde tabi. Farklı. Whole milk, laktozsuz, %2 reduced fat milk. Galon olduğu için tabi litreye göre farklı bir birim. O yüzden daha büyük, daha tombul kutular, şişeler, fıçılar. Şöyle ortalama bir süt. Baktım bir şeyi yok. 3.32. Ölçüsü tam bir galon. 3.78 litre yazıyor galiba, evet. Bir galon 3.78 litre. Büyük. Büyük. Yani birazdan göreceksiniz. Meyve suları da aynı. Çok büyük kutular. Farklı sütler var tabii. Yulaf sütleri, oat milk. Yulaf sütlerin fiyatı ve Chobani. Evet, meyve suları geldi şimdi. Meyve sularını göstereyim size. Yine aynı şekilde büyük kutular. Nasıl büyük olduğunu göstereyim. Özellikle şöyle elimi tutayım size. Hatta direkt tutarak göstereyim. Yani şunların büyüklüğüne bakar mısınız? Şu an şeyi merak ediyorum. Mesela meyve oranı nedir? Bakabiliyoruz mu ona? Yakın çekeyim, siz de bakın. %17 limonata. Kalorilerini de yazıyorlar. Çok sevdiğim bir sostur. Guacamole. Avokadodan yapılan bir Meksika sosu. Salsa soslar. Amerika'da çok sık kullanılan konserveler. Noodle. Bir noodle ne kadar derseniz buyurun. Başka da göstereyim. Başka ne göstereyim? Şöyle göstereyim bir noodle'da. Tabi burada biraz ramenli falan diyor. Bilemiyorum. Kullanılan normal tavuklu bir noodle'ın fiyatı. Kasaba geldik. Evet. Şimdi 4,5 pound ağırlığında ve fiyatı bu efendim. 31.47 yazıyor. 2,25 pound ağırlığında ve fiyatı 16. Şöyle daha koyu renklileri var. Bunda beef yazıyor. Bunda da beef yazıyormuş ya. Muhtemelen bunun bugün son kullanma tarihi olduğu için fiyatını 15'e indirmişler. 3 dolar düşürmüş. Bugün yedin. Bunlar şöyle arkasını göstereyim. İçeriğini görmüş olalım. Beef. O şöyle burger de satılıyor tabi. Burger, stick burger olduğunda fiyatı
İçeriğine göre değişiyor tabi. Renk, etiket renkleri farklı. Ha, Angus etiymiş bu, tamam, o yüzden. Ne kuşbaşısı bu? Beef. Beef'in kuşbaşısı böyle roast, chuck, artık tam bilemiyorum isimleri. Bonfile mi diyeyim? Fiyatı bu. Bu muhtemelen pound olduğunda bu. Bu muhtemelen 2 pound'un üstünde olduğu için de fiyatı 18.52. Sizzle stick ince kesilmiş. 1 pound 10 dolar, 11 dolar. Daha küçük kıyılmış olanlar var. Şöyle baktığımızda beef bone 1.56 pound 16 dolar. Tabi bizde şu an kuşbaşı kıyma ne kadar? Bir karşılaştırmayı deneriz. Bu nedir böyle? Fiyatı da bu. Milanesa. Çizgi filmlerdeki gibi. Şöyle göstereyim size. T-bone. Çok güzel olur. 3.43 pound 44 dolar. T-bone'lar. T-bone beef. Bunlar da anguslarmış. Neymiş bu angus? Çok yağlı bir şeymiş bu. Ne kadar yağlı. Şöyle göstereyim size. Çok yağlı. Neyse artık bu. Bu neymiş? Bir de buna bakalım. Tender beef. Fiyatı da ne kadarmış abi? Bir pound diyelim. 15 gösteriyor. Bir yandan arkadaşlar çalıştığı için onunla engel olmak istemiyorum. Bunlar Amerikan sosisçileri. Bunlar muhtemelen şey olur. Beef olmaz. Yüksek ihtimal. Pork diyor zaten. Domuz eti. Domuz etinden olduğunda mesela ne kadarmış bu? 538 gram yazmış bu sefer. Fiyatı da bu. Yine domuz etinin kıyması. En azından öğrenelim. Fiyatı da bu. Şöyle göstereyim size. Ne kadar bıcık bıcık yağlı domuz etinin. Tabii fiyatının uygunluğuna bakın. 2.17. Neredeyse 5 pound. 5 pound olduğunda da fiyatı bu. 10 dolar. Burası komple domuz eti reyonu anladığım kadarıyla. Hindiye geçtik. Hindi 1 poundluk hindi fiyatı da 5.48. Domuzdan pahalı. Tabii farklı paket de var. Şöyle 3 poundluk da var. Bayağı ağır bu arada. 14.94. Şuradaki neden indirimde anlamadım. Tavuğa geldik. Ha, tavuk. Biz fakirlere. Bakalım Amerika'da uygun mu bizdeki gibi. Yani etle karşılaştırınca bizde ister istemez tavuğa gidiyor elimiz. Bu tavuk göğsü. Bu bizim şey galiba, tava, mangal. 10.46 2.89 pound ağırlığında. Yani baktığında hindiden ucuz. Ama domuzdan pahalı oluyor değil mi? Domuzdaki normal bir etle karşılaştırırsan nerede? Şöyle pork değil mi? Pork. Mesela normal hani şöyle full et aldığında domuzda 5.36'yı falan görüyor. Hani böyle yağlı aldığında ucuz oluyor da yine tavuk mantıklı geldi şu an. Mesela 5 kiloluk şu tavuğu aldığında 5 poundluk aldığında 16.29. Göstereyim. Bayağı büyük ama bu. Oh, çok büyük bu. Ben mangala gideceğim. Baget. Bagetimize bakalım. Çok büyükmüş bu baget. 6 pound diyebiliriz. Çok iyi fiyat. Yani 7 dolar. Çok iyi fiyat. Ve meraklılarına şöyle. Bizde yok işte böyle şeyler. Bize uygun değil. Yine tavuk göğsü, yine farklı formatlarda, farklı paketlerde. Tavuğun kıyması. Yani fiyatı bu. Şöyle paketi göstereyim size. Beyaz tabi. Bizdeki gibi şey. Şöyle paket tavuk ne kadar? Tabi bir paket nasıl geliyor? Bizimle karşılaştırdığımızda mesela bir paket 5.50 poundluk ağırlıkta bir tavuk. Başka bir markaya bakalım. Bu da 6 pound ağırlığında 11 dolar çekiyor. Ama şunu net söyleyebilirim ki bizdeki paket tavuklara göre inanılmaz ağır. Bizimkiler çok kolay. Yani nasıl bu kadar fark var acaba? Free range. Serbest gezen tavuk tabi. Ben hiç marketlerde bizim böyle serbest gezen tavuğun satıldığını görmedim ya. Ya da ben mi karşılaşmıyorum bilmiyorum. Serbest gezen tavuk satıyor adamlar. Tabi bu daha besili olur. Daha büyük olur. Bunlar ne? Tender. Tender olduğunda tarihine göre de değişiyor. 13 dediği için
indirime sokuyorlar çok yaklaşınca. Kanat mı bu? Wings, aynen kanat. Göstereyim, parlıyor. Size de net geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ki. İlk defa çekim yaptığım için şu an bazı hatalar olabilir. Bunu artık ben de izledikten sonra düzelteceğim bir sonraki çekimde. 30 mu diyeyim artık. Aynen. Ham. Yine hamda domuz oluyor. Çünkü bunlar domuzun bacağına, kafasına, boynuna, her şeyine farklı isimler veriyorlar. Hamda böyle bir şey. Bu neymiş böyle? Of, bu ne? Kocaman. Lan bu ne oğlum? Kaç kilo bu? Aman tanrım. Bu ne? Bu ne ya? Ağırlığını göremedim. 12 pound falan diyor abi. Bu ne böyle? Uf. 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 12 kilo var. 12 pound var pardon. Diğerlerinde niye göremedim ya? Şunda var mı? Çok ağır. Pringles Türkiye'ye geri dönmüştü değil mi? Karşılaştıralım. Şu an Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Emin değilim. Nerede bunun fiyatı ya? Onu bulunca çekeyim. Şu an fiyatını göremedim ben onun. Barbekülü fena değildi. Ekmeğin arasına koyup yediğimiz zamanlar. Şurada ne varmış ona bakalım. Karidesler. Diyeceksin ki bir karides 340 gram yazmış. Bunda gram yazmış bak. Ne kadar abi? Fiyatı bu. 5.94. Efendim ben gezmekten artık yoruldum. Benden bu kadar. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen sayfamızı beğenin. Paylaşımlarımızı beğenin. Arkadaşlarınıza önerin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.